Bu şekilde tepeyi vurduğum anda büyümeyi durdurup genişlemeye başlar. Evet. Yani mantık hep aynı aslında. İçini açacağız, havalandıracağız. Çünkü mantar hastalıkları önlemenin en güzel yolu havalandırmayı sağlamak. Güneşi içeriye sokmak. Bunları yaptıktan sonra zaten en önemli problemimizi aşmış oluyoruz. Tipik bir fındık ikliminde değiliz. Fındığın sevdiği bir iklimde değiliz. Ege bölgesindeyiz. Özellikle bu yazı atlatması lazım. Selçuk'ta fındık üretimi yapan kişi olarak Gökçealan köyünde gördüm ben fındık şeyini, hatta üzerinden meyve de kopardım, yedim. Çiftçi Günlükleri kanalından herkese selamlar değerli dostlar. Yeni bir çiftçi sohbetiyle daha sizlerle beraberiz. Daha önceki sohbetlerimizin aksine bugün Karadeniz'de bir fındık bahçesinde değiliz. Bugün neredeyiz? Ege'nin güzel şehri İzmir Selçuk'tayız. Ve İzmir Selçuk'ta çok kıymetli bir abimle beraberim. Hüseyin Gezer abimizle beraberiz. Abicim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ediyorum. Hüseyin abi, Hüseyin Gezer'le Hobi Saati isimli YouTube kanalında çok güzel paylaşımlar yapıyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz arazide kanalın adı gibi aslında hobi amaçlı ama üretime yönelik de birçok çalışma yapıyor. Bugün kendisiyle farklı bir yöredeyiz. Bu yöreye ait yapılan çalışmalarla ilgili bir sohbet gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Misafir olduk kendisinin. YouTube'daki yorumlar üzerinden biz tanışmıştık kendisiyle. Yolumuz buraya düştü ve burada bugün bir araya geldik. İyi yaptınız, geldiniz. Çok güzel oldu. Bize de sürpriz oldu. Daha önce aramıştınız gerçi ama evet, en azından gelmeniz tam manasıyla bir sürpriz oldu, güzel oldu. Yani yolumuz buraya düşmüşken Hüseyin abi de tarıma dair çok güzel paylaşımlar yapıyor. Kendisini takip ediyorduk, o da bizi takip ediyordu. O Karadeniz'e dair kafasına takılanları bize soruyordu. Biz de bu bölgeye ait öğrenmek istediklerimiz olduğunda bu bölgede yapılan tarıma dair kendisinden bilgiler alıyorduk. Şu anda içerisinde bulunduğumuz arazide çok sayıda ceviz ağacı var, ceviz yetiştiriciliği var. Ceviz aşılama konusunda Hüseyin abinin güzel çalışmaları var. Aynı zamanda bahçenin bir bölümünde kendine yetecek kadar birçok sebze çeşitini yapıyor. Yine farklı meyve çeşitleri var. Fındık dahil buna. Evet, fındık. İzmir'de fındık denemesi var Hüseyin abimizin. Evet. Birazdan onu da göreceğiz. Bu kışın kendisi İzmit Kandıra'dan sanırım. Kandıra'dan filan. Üniversite arkadaşıma ziyarete gitmiştim. Oradan tabii sizlerden öğrendik ki bazı şeylerin nasıl yapıldığını. Hazır çapayı almışken hemen 4-5 kökleyiverdim. Arabanın bagajına attım. Nemli bir şekilde getirdik buraya. Evet. Hemen toprakla buluşturduk. Birazdan yerinde onu da göreceğiz. Fındık ne durumda? Ama öncelikle Hüseyin abiyle bu cevizle ilgili çalışmalarından başlayalım. Antep fıstığı var. Var. Hem tek ağaç olduğu için ona hem dişi hem erkek vurdum. Tozlamayı yapsın diye. Yoksa bir anlam ifade etmiyor. Farklı meyve türleri var. Burada zeytin zaten var. Şu an bir zeytin ağacının gölgesindeyiz. Sizlerle birlikte hem bahçeyi gezelim hem Hüseyin abiye biz merak ettiklerimizi soralım. Bugünkü çiftçi sohbetimiz Ege'nin güzel bir beldesinde olacak. Şimdi şöyle bir araziye doğru Hüseyin abinin yaptığı çalışmaları yollayalım. Evet. Evet Hüseyin abi, cevizle başlayalım dedik. Arka tarafta yetişkin ceviz ağaçları ben Kaç yıllık ağaçlar abi bu ağaçlar? Şimdi bu deneme amaçlı ilk önce yapılmıştı. Burası eniştemin bahçesi. Evet. Yani kız kardeşimin bahçesi diyeyim. Beraber ondan sonra girdik. Her sene de genişlettik. Önce zeytinin içerisindeydi burası. Evet. Zeytin vardı. Zeytinlerin arasında ekilikti. Belli bir süre sonra artık dedik ikisi bir arada gitmez. Ya birini seçeceğiz. Evet. Zeytin zaten yukarı taraflar hep kendimizin memecik türü zeytinlerimiz olduğu için onlar doğal yetişiyor. Her sene de çok şükür ürünlerimizi alıyoruz. Dedik cevizi deneyeceğiz. Ceviz üzerine yoğunlaştık. Evet. Yani 7 yıllıktan 2 yıllığa kadar, hatta bu sene yerini değiştirdiğimiz tek yıllık ağaçlarımız dahi var. Şu arkadaki gördüklerim sanırım en yaş. Bunlar evet zaten şu olarak da belli. Evet. Ürün olarak da bizim bu bölgeye mahsus. Artık meyve vermeye başladılar ve kalibre olarak meyveler de çok iridir. Evet abi. Hemen 2-3'lü olur.
Siz bir yandan da yeni aşılarla, mesela şurada bir aşı görüyorum. Bunu Evet. nasıl? Bu sene yaptım. Bu sene Yani yaptınız. Mart ayında kalem aşısı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Maşallah güzel Buraya gözüküyor. bir destek vereceğiz. Çünkü burada kuvvetli Poyraz bunu böyle yatırıyor. Mecburen biz de şekil vermek için ya durumuna bakacağız. Bu bizim bu bölgenin Potemia Erdin cinsi olduğu için sıcak bölge cevizi. Yani yüksek yerlerde, soğuk yerlerde olmaz. Bu bölgeye mahsus olduğu için Chandler cinsi ceviz gibi lider değil. Bunu şey de yapabiliyoruz. Goble olarak da bırakabiliyoruz. Yani dolayısıyla bu şekli biraz daha büyüsün. Ona göre deneyeceğiz. Ağacın şeklini vereceğiz. Bakımını da yapmamız lazım. Yani en önemli şey zaten ağaca verimini güzel alabilmek için besinini güzel verebilmek. Yani ne olursa sizler için fındıkta da aynı şekilde. Evet. Yani tamam mantarı hastalıklar oluyor. Bildiğim kadarıyla siz bizim kükürtle yaptığımız gülleci bulamacını çok fazla kullanıyorsunuz. Biz de yakında tekrar yapacağız. Yani iki sebeple. Bir, kozalak akarı dediğimiz fındıktaki en büyük sıkıntılarımızdan biri. Diğeri de külleme hastalığı. Külleme. Biz gülleci bulamacını bizim bölge kullanıyor. Evet. Kullanıyor. Buralarda da kullanılıyor. Ben mesela o bir bahçemde şey olarak sadece gülleci bulamacı atıyorum. Yani hiçbir kimyasal yok yani. Hani kendi şimdi evdeki ihtiyaç için. kimyasal dediğimiz sonuçta hani kükürt de bir kimya maddesidir de o anlamda zehirli bölüme girmeyen cinslerden. Anladım. Çok rahatlıkla yani. Çünkü normal kükürdü kullanabiliyoruz zaten. Domatese, salatalığa, hıyara bunların hepsine normal toz kükürt kullanabiliyoruz. Yani biliyoruz en azından evet dediğiniz gibi kükürtle kirecin karışımından oluşan gülleci bulamacı da bir nevi bir kimyasal. Ancak sertifikalı organik tarımda da müsaade edilen bir ürün. O yönden çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Abi ceviz bahçesinden şöyle biraz o Antep fıstığını bir görelim orayı da. Şöyle bir durdurayım. Evet Hüseyin abi bu Antep fıstığı ağacı dediniz. Bunun hikayesi nasıldır? Buraya nasıl geldi? Bu Antep fıstığı yani nasıl geldi? Gelmedi. Sadece şu bizim çıtlık dediğimiz yabani menengiç de denir. Evet. Biz burada çıtlık ağacı deriz. Bu Antep fıstığının anacıdır. Ham hali mi diyelim? Ham hali. Yani fındıkta sizin ham dediğiniz ham fındığın ham o şeyi. Evet. Bunu ben kendi bahçemden, kendi zeytinliğimde benim daha önce geçen senelerden yapmış olduğum şeyler vardı. Oradan gittim. Hem erkek hem dişi kalemler aldım. Aynı ağaca şu gördüğünüz dişi yapraklarından mı anlaşılıyor? Nasıl oluyor? Yani var öyle şey yapıyorlar ama 6-7 yapraklı falan diyorlar işte erkek. Tam onları ben bilemiyorum. 5 yapraklı dişiymiş. Şu erkek. O dişi. O dişi. Bunlar erkek. Yani onu erkeğin gelişmesi çok daha kuvvetli. Bakın. Aşı yerleri nerede abi? Şurada. Şuralarda bakın. Şuralar. Oradan aşıladınız. Şurada. Tamam. Üstte. Burası. Tamam. Üstten vurmuşsunuz. Tamam. Tabii. Hemen aşının üstünden vurdum zaten kapatır. Evet. Aynı şekilde diğerleri de şuradan zaten. Peki bunun ürün vermesi ne kadar süre zarfında? Ya ürün vermesi yani ağacın esas kendi gelişimiyle de alakalı. İnşallah bu birkaç sene içerisinde verir. Tamamladığında buradan. Çünkü şeyleri kaldıracağım. Diğerlerini de keseceğim ben. Menengiç olanları, yabanilerini. Onlar daha değişecek. Budamasını yapacağım. Erkekleri biraz daha seyrelteceğim. Kuvvet dişiye gitsin diye. Şu bölgede o eski zeytinlikten kalan zeytinler değil mi? Bunlar yok. Eski zeytinlikten kalan zeytinler de bunlar eniştenin olduğu için çok fazla müdahale edemiyorum. Bana kalsa hepsini şu şekildeki gibi tek gövdeye bırakacağım. Yani bunda vuracağım, geçeceğim. Budanma sistemi gerekiyor değil mi zeytin? Tabii. Yani özellikle tek budak yani mesela şu doğru bir örnek değil o zaman öyle mi abi? Şunu göster. Şu doğru bir örnek. Bu doğru bir örnek. Şey olarak ama budama yapılmamış bir örnek. Evet. Ama bu aynı bizim fındık sistemine benzer şekilde. Aynen. Çoklu gövde var. Evet. Şeyde. Bunu tek gövdeye bırakıp bir nevi bir fındık ocağına benziyor. Ocak yapısına benziyor. Sizin fındık ocağınız gibi ama verim de o kadar düşüyor. Ve niye? Çünkü taneyi küçük yapıyor. Evet. Çok yapıyorsa da zeytin ağacında da ideal olan tek gövdeden ve üst budama da yapılarak geliştirilen bir ağaç var. Yani bizim üst budama zaten hani sizin tepe vurumu yaptığınız gibi bunlarda da şimdi ben yukarıya gidecek olan dalı
Çünkü bıraktığın anda hep yukarıya çıkar. Evet. Bu şekilde tepeyi vurduğum anda büyümeyi durdurup genişlemeye başlar. Evet. Yani mantık hep aynı aslında. İçini açacağız, havalandıracağız. Çünkü mantar hastalıkları önlemenin en güzel yolu havalandırmayı sağlamak. Güneşi içeriye sokmak. Bunları yaptıktan sonra zaten en önemli problemimizi aşmış oluyoruz. Beslemeyi çok güzel yaparsak besleme ve budama. Evet. İlaç kullanmamıza çok fazla gerek kalmıyor o zaman. Aslında hep benzer şeyler. Fındık Aynı. içinde ana Aynı. kaideleri söylüyorsunuz abi. Aynı yani doğal yani. Sizin Fındığın da yaptığınız... biz bir meyve olduğunu artık kabul etmemiz lazım Tabii ve yani. ona göre Evet. fındığa muamele yapmamız lazım. Hatta sizin oralarda da araştırıyorum bazen birçok şeyi. Severim ben araştırmayı. Sizde de fındıklar artık tek gövdeye doğru yavaş yavaş Evet, evrilmeye bunun denemeleri, başlandı. hatta kurulan bahçeler var. Hatta bahçe kurulup artık hasat edilen bahçelerimiz var. Yani mantık düşünün. Evet. Çünkü tek gövdeden diyor. Tek yerden alsın besini. Evet. Tek gövdeden dağıtsın. Abi fındık demişken artık şu Evet. fındıkları bir görelim. Bizim fındık bahçemize geçelim. Evet abi, fındık dedik. Kandıra'dan daha önceden bahsettiğim, gidip Kandıra'daki arkadaşımdan almış olduğum fındıkları Nasıl yaptınız abicim? inceydi. Biraz şeydi. Bu şekilde diktim. Tabii sulamayı eksik etmiyoruz. Evet. Bu şekilde. Şu ana kadar böyle bir sürgün verdi. Evet, patlatmış. Patlattı. Bundan sonra bol bol sulayacağız. Bu bir tane mi, başka var mı? Diğer tarafta da var. Onu da Ona da bir gösteririz. Evet. Bu daha canlı gözüküyor abi. Evet. Bu daha güzel, daha canlı. Gelişim hala devam ediyor. Görüyorsunuz Devam yapraklardan ediyor. zaten. Yeşilliklerinden belli oluyor. Abi Bunları şimdi, sulayacağız. evet. Bunu burada dikkat etmeniz gereken, zaten tipik bir fındık ikliminde değiliz. Fındığın sevdiği bir iklimde değiliz. Ege bölgesindeyiz. Özellikle bu yazı atlatması lazım. Kesinlikle şu bölgede ota dikkat edelim derim. Çünkü bize bunun dibinden çıkacak olan yeni sürgünler lazım olacak. Evet, gelecek Ocak haline sene de getirelim. onları çoğaltırız gerekirse. Ve bu yazı atlatması lazım. Kurak yönüyle çok dikkat etmek lazım ve sulamak lazım. Devamlı sulayacağız zaten. Yani bu seneyi geçirmişsek zaten ondan sonra karada ölüm yok derim ben fındık için. İnşallah. Yani bu yazı atlatması Evet, lazım. Şu damlama sulama zaten dibinden Var geçiyor. Devamlı sulanacak yok. Belki Bunları çok sıcak günlerde şeyle de belki getiriyoruz ekstra, zaten. Evet. Damlamadan ziyade Ekstra. ayrıca kovayla da getirip bunlara 2-3 ocak var burada. 3 ocağı ayrıca Bu kovayla fındığın döküyoruz. gelişimini sizden inşallah kurumadan 1 yıl 2 yıl geçtikten sonraki halini de görmek isteriz. İnşallah artık biz de sizin gibi yollere böyle torbalayıp biz de o işe gireriz inşallah. Yani Selçuk'ta fındık üretimi yapan kişi olarak Şeyde var mı bu bölgede? Gökçealan köyünde gördüm ben fındık şeyini, hatta üzerinden meyve de kopardım, yedim. Bu bölgede Tam bir ocak. Denizli'de özellikle fındık yetiştirip ticari amaçla fındık bahçeleri var. Vardır. Yani Turan Karadeniz iklimin çalışmaları var. uygun olduğu alanlar onu müsait el veriyor. Biz de yavaş yavaş kendi yemeklerimizi çıkaralım yeter. Yani tadımlık olsun bize. Ne güzel. Çünkü cevizimiz ticari, fındığımız tadımlık olsun. Şurada armut gördük. Onu da bir gösterebilir misiniz? Armut aşısı vardı. Armutları da şöyle. Cinsi nedir abi? Adı var mı? Çeşidi? Bildiğim kadarıyla genelde bu bölgede tam olarak orijinal adını bilmiyorum da hani Latince veya Yöresel adı. yöresel adı orak armutu deriz. geçiyor? Niye? Çünkü ekinler biçme zamanında olarmış. Zaten yavaş yavaş da kabarmaya başladı. Evet. Şurada da var. Biraz daha geç. Aynı çeşit. Bu mi? aynı cins. Şu aşı yapmıştınız. O Aşı farklı bir çeşit yaptığım mi? farklı bir cins. Bunlardaki verim bunda yok. Bakın biraz daha sonra olması lazım. O Evet. yüzden buna daha değişik. Erkenci bir çeşit mi aşıladınız abi? Yoksa farklı bir şey mi? Bunu tam olarak bilmiyorum. Enişte getirdi. Güzel bir cinsmiş. Olduğunu söyledi. Şey yapmışlar. Dediler 2-3 ağaca vuralım. 2-3 dalına. Bu da tutmuş gözüküyor. Bakalım da tut Şurada değil mi? maşallah. Şöyle baksana. Yani Aşı yeri aşağıda. aşı yeri burada. Henüz Evet. açmadım zaten. Evet. Yarım metreden fazla sürgün var yani. Artık açılması gerekir mi? Çünkü Açılması gerekir. Boğar herhalde sanırım. Aynen, yani gelişime açılması gerekir. Yani daha önce orada cevizde gördüğümüz gibi aşı yerini açmamız lazım. Abi biraz da hobi bahçenizi görelim isterseniz. Orası Orada- zaten başlı başına bir Evet. iş. Tamamıyla kimyasal bulaştırma. Yukarıda da bakın erik ağacı var.
O yabani bademdi. Acı payam dediğimiz yabani bademdi. Ona ben 2 cins erik aşıladım. Bademin üzerine erik. Evet. İlginç. Ta en yukarıda diğer tarafta parçada normal badem ağacıydı. Verim yoktu üzerinde. Bir dalına kayısı, 2 dalına ayrı cins erik. Çok Yani güzel. aynı gövde. Bir dalını da bıraktım. Dedim belki birbirine inat dedim şey yapar, badem yapar. O ilk sene yedik. 8-10 tane de olsa. Yani güzel oluyor. Şimdi Ya bu işleri severek yapınca evet. ne olursa olsun. Yaptığımız Arkadaşlar işte sevdiğimiz Hüseyin zaman abimiz de emekli. Bilmeyenler için söyleyeyim. Artık Selçuk'tan yaklaşık 4-5 kilometre geldik biz. Bu bölgede severek yaptığı, tabii. kendi ifadesiyle bir ne diyelim çiftçilik yapıyor. Çiftçilik. Yani sonuçta kendi ihtiyacımızı karşılayacak zeytin bahçemiz var. Evet. Orada normal ticari de diyebiliriz. Kendi hobilikten çıkıyor çünkü. Ama yine de onu da severek yaptığın zaman tabii. Olması gereken gibi bakarsın. Tabii. Yani İhtiyacı olanı çapasıydı artık her neyse. Yani en büyük bu işi sevmek lazım abi. Yani. En büyük sıkıntımız bizim dağlarımızda suyumuz olmadığı için. Evet. İşte son yağmurlardan Ekim'e kadar neredeyse Kasım'a kadar yağmur yok. Evet. Yani en büyük sıkıntımız bizim yağmur. Şimdi hobi bahçemizi bir görelim abi. Evet Hüseyin abi, hobi bahçenize geldik. Evet, burası bahçeye bizim. girmeden bir bırakır mısın abi onu? Bu dikkatimi çekti. Bu nedir abi? Bu basit bir gürültücü. Ne için yapıyoruz abi bunu? Ne yapıyor? En azından abi bir bırak istersen şöyle bir dönsün. Bahçeye rüzgarla birlikte dönmeye başlar. Evet, şu an var rüzgar biraz. Çok hafiften esiyor. Bahçeye ilk kez bu bölgeye gelen yabancı domuz da olabilir, şey de olabilir. İlk başta işe yarıyor. İşe yarıyor ama belli bir süre geçtikten sonra onlar için de bir şey fark etmiyor. Allah Allah. Çünkü alışıyorlar. Evet, biraz ses yapıyor. Sesi alabiliyor mu bilmiyorum senin. Ses alıyor. Evet. Yani ses alıyor. Onlar o sesi yapıyor ama o sese de bereket işte bu yansımalar falan böyle ay ışığında falan. Şurada CD falan da koyuyoruz. Falan var. Onları özellikle yapıyoruz. Ama faydası olmuyor mu? Mutlaka oluyor. Yani evet. Ama yine de gördüğünüz gibi şuralara bakın. Hep buraları yapan domuz. Evet. Ama güzel bir düşünce yine de böyle. Yani zor bir şey de değil bakın. Evet. Bu kadar. Buradan bir delik. 4 yerden şey. Yani bir nevi rüzgar gülü oluyor. Aynen rüzgar gülünün en basit. Birkaç ses yapacak parça da olabilir. Evet. Yani şuralara bir şeyler atılabilir. Evet. Hafif. Şuradan bir bahçeye giriş yapalım abi. Şöyle bahçeye. Nelerimiz var? Neler yapıyorsunuz? Maşallah bayağı bir şeyler var. Valla benim bahçe hobi bahçesi olmaktan şu anda çıkık gibi. Öyle mi? Abi şimdi baktığımız zaman hobi bahçesi dediğimiz zaman yani şöyle bir dar bir alan olur. Dar bir alan. İşte 5-6 kök domates, 5-6 kök biber falan. Ama bizim baktığımız zaman biz kendi evimizin zaten yazlık kışlık, çünkü toplananlar fazlası mutlaka kışlık için hazırlık yapılıyor. Bunların şeyi var. Şöyle en başta kabak. Abi hızlı bir şekilde şunları bakalım. Size aynı zamanda tozlamanın şeyini de göstereyim burada. Bakın bu bir kabak cinsimiz. Şu anda koparmaya geldi. Biraz daha büyüttüğüm anda bunu biz buradan mücver yaparız genelde. Evet. Çünkü iyi olur. Bu şekilde şunlar tam böyle kızartmalıktır. Şimdi bakın. Hemen yan tarafı. Şöyle. Cinsi biraz farklı gibi. İşte yani bak şekil olarak da çizgisi şeyi. Aynı gibi. Yani bu bir şekilde tozlaşmadan kaynaklanan bir şey. Başka bir kabaktan tozu aldı. Çünkü aynı tohumlardan ektim. Aynı tohumlardan ektiğim halde bunun cinsi başka, şu başka. Evet, çok ilginç. Yani bunlar tozlaşmayla ilgili. Ben tabii Ar-Ge çalışması gibi oluyor abi. Yani buna mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Nasıl? İşte şurada bir domatesim var. Bakın hemen yan tarafında diğer domatesle arasında şeyim var. Şununla şunu diyorsun galiba. Bununla bunun arasında işte biber. Biber koyuyorsun. Yani en azından buradan kalkan bir arı mutlaka bunlara uğruyor. Direkt ona gittiği zaman
Bunun çeşidinde değişiklik oluyor. Ha, bu yassı dediğimiz domates cinsi. Bu normal yerli domates. Bunu sonradan diktim. Sıra boş kalmasın diye. Biraz daha geç şey yaptım. Çünkü en başta zaten yerli domateslerimiz. Şöyle görüyorsunuz. Şu pembe domates yan taraftaki. Evet, şu. Burası da normal yassı domatesimiz. Evet. Arasında o geçişi engelleyecek Kabaklar var. kabak, taze fasulye, Şu ileride de salatalık var. salatalıklarım var. Yani tozlamadan şeyi önlesin diye. Evet. Cinsi en azından koruyayım diye. Abi bir de bu şey dikkatimi çekti. Bir malçlama yapmışsın burada naylonla. Bunun nasıl bir faydasını gördünüz? Marşlama aslında normal şartlarda tek sıra dikmiş olsaydım Hı hı. şunları biraz daha yaklaştıracaktım. Ama Tamamen. biz buna andal deriz bizim bölgede yöresel. Aha. Bir andala siz 2 sıra diktiğiniz için tam yaklaştıramamışsınız. Tam yaklaştırmadım. Niye? Bunlar iş bittiği zaman topluyorum zaten yine. Katlıyorum. Bir sonraki sene tekrar kullanıyorum. Yani 80 mikron olduğu için kalın. Evet. İnce değil. Yani tek yıllık bu değil. bölgeden ot mücadelesini Aynen. halletmiş oldunuz. En azından otu sadece şu arada düşünüyorum. Hı hı. Doğru. Üzerinde gezebiliyorsunuz. Geziyorum. Onda bir sıkıntı yok. Ot Zaten ot şeyi mücadelesi yaparken şöyle çektiğimiz zaman şöyle şu tellerle bakın alttaki otlar hemen nasıl sararmaya başladığını göreceksiniz. Bak. Gelişemiyor çünkü. Geliştirmiyor. Doğru. Evet. Yani Çok en büyük faydası bu. Evet. Sararak sıcak zaten. Yeni biliyorsunuz zaten havalarda ısınmaya başladı. Düne kadar hep şeyliydi. Maaşlamanın hem suladığımız zaman da su kaybını da azaltıyor. Çünkü altta tuttuğu için suyu salmıyor. Direkt olarak daha az damlama sulama, işte 1 saat çalıştıracağıma yarım saat yeterli oluyor. Zaten arada kalıyor. O şey de yetiyor. Evet. Zaten sulamayı da genelde akşamları yapmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz öğlende bütün bitkiler güneşten dolayı biraz böyle sersemleme moduna girer. Bir de o arada sulama yaparsak. Ve zaten o yanıltır bizi. Ama esas sulama isteği akşam belli eder. Hı. Su konusunda problem yok. Yukarıda kuyu var dediniz. Kuyu var. Kuyudan bir şekilde damlamayı çekiyorum. Zaten hortumu da çektim böyle. Evet. Hortumla bu şekilde damlamalarımı yapıyorum. Şurada biber olarak 16 çeşit biberim var. Biber çeşitim 16. Hala ekemedim. Yani reyhan. Bu baharat olarak kullanılan kurusu, reyhan. Kurusu, aynen mor reyhan. Şöyle direkt olarak bunlar mor reyhan. Bu yetişmiş hali. Yani yetişmiş. Daha da büyüyecek. Yani şu boya falan gelecek. Tabii büyüdükçe ben bunu budacağım. Reyhan şerbeti yapıyoruz. Yazın çok güzel bir içecektir. Bu reyhanı ekmemin başka sebeplerinden biri de, onu da belirteyim, domateslerin içerisine de ektim. Evet. Özellikle tuta zararlısına karşı reyhan en güzel koruyucu ilaç diyelim. Ya kaçırıcı özelliği mi? Kaçırıcı özelliği. Çünkü bunun Kokusu biliyorsunuz koku yoğunluğu o kadar yoğun ki kendine has bir kokusu var. Tuta zararlısı domatesin kokusunu alamıyormuş. Araştırmalarımda ben onu gördüm. 2 senedir geçen arasına ekiyorsunuz. Arasına. Gördünüz mü faydasını abi? Gördüm. Yani ben dediğim gibi zaten gülleci bulamacından başka bir şey kullanmıyorum. İlacı kullanmıyorsunuz. Bütün her tarafa atıyorum. Yani şey de değil. Ve reyhanın da o faydasını da gördüm. Ayrıca burada şeylerim var. Süs kabaklarım. Mısır da gördüm sanki şurada. Şöyle bakın. Bu da ayrı bir cins. Bakın. Şekli farklı. Evet. Arkada bir sırada mısır var. Bir sıra bu cin mısır. Bunlar. Patlamış mısır evet, yapılacak. Patlamış mısır dediğimiz evet. Cin mısır. Bunlar biz çiğdem deriz. Siz ayçiçek dersiniz. Biz İzmirliyiz ya. evet, siz de çiğdem. Biz İzmirliyiz. Evet. Biz çiğdem deriz. Bunlar patlamış mısırımız. Maşallah ya. Bir eve lazım olan bütün sebze türleri var. var. Yukarı tarafta patatesim de var. Çok güzel. Biraz nohut da var. Çok şöyle güzel. geçersek. Evet. Tamam. Yani kavun, karpuz, kabak. Dediğim gibi yani biberim 16 çeşit biberim var. Kornişon salatalığım ve 2 çeşit normal hıyarım var. Taze fasulyem 2 çeşit. 4 çeşit patlıcanım var. 4 çeşit domatesim var. Yani toplama döneminde
özellikle gelinmiş olsa buradan bir haftalık pazarlıkla dönmenin şeyi yok yani. Çünkü her türlü şey var. Ne güzel. Abi gerçekten anlattıklarınız, yaptıklarınız insanı emekliliğe özendiriyor diyeyim. Tam bir emekli hayatı yaşıyorsunuz. Valla gerçekten şurası dediğiniz gibi bir eve fazlasıyla yetecek. Fazlasıyla diyorum ya, yani şey yok. Ürüne sahip. Evet dostlar, bugün Hüseyin abinin hobi bahçesini gezdik. Birbirinden güzel ürünler tanıttı bize. Yaptığı çalışmaları gösterdi. Her şeyden önce misafirperverliği için ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, bir şey yapmadık. Biz size teşekkür ederiz. İsti demlikten demlenen çayın tadı bir başka oldu. Bu zeytin ağacının altındayız, gölgedeyiz. Bir de kaynak suyu olduğu için Evet, doğal abi. Kaynak suyu. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Yenge Hanım'a da size de Bir şey değil, misafirperverliğiniz bir şey için. değil. Her zaman bekleriz. İnşallah biz de İnşallah bekleriz. biz de yolumuz oralara düşerse Her zaman sizi bekleriz. rahatsız edeceğiz. İnşallah bir fındık bahçelerinde İnşallah, inşallah. birlikte çıkarız. Biraz Kandıra'dan fındık bahçesiyle ilgili tecrübem olduğu için Evet. amele lazım olduğu zaman Evet. bir telefona bakar geliriz. Çiftçi Günlükleri kanalını takip eden dostların Hüseyin Gezer'le Hobi Saati kanalını da mutlaka takip etmelerini öneririm. Abimizin hem sebze hem meyveciliğe dair çok güzel paylaşımları var. Ben istifade ediyorum. İnşallah sizler de istifade edersiniz. Bilgi paylaştıkça güzel. Önemli olan o. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Tüm dostlara selam olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.